Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bel lastikli 4 parçalı etek kesimi ve dikimi göstermeye çalışacağım inşallah. Kumaş olarak leopar desenli bürümcük kumaş kullanacağım. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaşım bürümcük esnek bir kumaş. Kumaş enim 180 santim. Kumaş enim 180 santim. Kumaş boyu olarak çiften kumaş kullandığım için bir boy etek boyum kadar yani kumaş alacağım. Benim etek boyum 100 artı 6 santimde katlamalar dahilinde toplamda 106 santim etek boyum var. Tek en kumaş kullanacaksanız 2 boy kumaş almanız gerekiyor. Etek boyunuz 105 santim ise 2 katı 2 metre 10 santim kumaş almanız yeterli. Kumaşımı öncelikle 2 kat yapıyorum. Kumaşım 2 kat. Bu kısım açık olduğu için, bu kısmın açık olduğu için bu kısımda dikiş payı olacağı için şöyle dikiş payını şöyle 1 santim olarak buradan ayıracağım. Çünkü orada dikiş payı olmayacak. Şöyle açık kenarından dikiş payını 1 santim olarak katladım. O kısmı ayırdım. Lastikli yapacağımız için bel ölçüsü için basen ölçüsünü baz alıyoruz. Baseni alıyoruz artı 8 santim bolluk payı. Bolluk payı istediğinize kalmış. Bu kumaş likralı çok istemez ama ben yine de 8 vereceğim. İsteğe göre hareket ediyorum. Çiften kumaş kullandığım için kumaş katında dikiş payı olmayacak. Buranın da dikiş payını zaten ayarladığım için artı 2 dikiş payı bırakacağım. Eğer teken kumaş kullanacaksanız artı 4 dikiş payı olarak bırakabilirsiniz. Baseni 110 aldım. Artı 8 santim bolluk payı artı 2 santim de dikiş payı verdim. Basen ölçüm 120. 120'yi 4'e bölüyorum. 30 çıkıyor. Çıkan 30 sonucu bu kısımda bel ölçüsünü buradan aldığımız için alt tarafta bel ölçüsünü buradan alıyoruz. Şöyle 30 santimi ayarlıyorum. Şöyle iğne takacağım. Ekranda çok gözükmüyor. Sabun izleri. Bel ölçüsünü bu kısmı aldık. Etek uç kısmımız burada. Üst tarafta etek uç kısmımız bu tarafta. Bel ölçümüz diğer tarafta. İşaretleri aldıktan sonra katlamasına geçiyoruz. İşaretli kısımlardan tutuyorum. İğne taktım daha net gözükmesi için. Şu şekilde. Şu şekilde bir katlama yapıyoruz. Kesim bundan ibaret. Şöyle parçalarımı alıyorum. Etek ucu kısmı. Burada da etek ucu kısmı burası. Şu şekilde tekrar üst üste yerleştiriyorum. Şöyle kumaş katı ve dikiş payı için bıraktığım kısımlar düz kısım oldu. Şu yan kenarlar verevine indiği için burada sarkma olacaktır dikişte. Onu önlemek için şöyle 3-3,5 santim bir düzeltme yapacağım. Riga kullanarak da yapabilirsiniz. Etek ucu düzeltmesini de yaptıktan sonra şöyle parçalarımı alıyorum.
Bu bütün olan parçam. Ön parçayı bütün şekilde yapacağım. Arka parçalar 2 parça şeklinde. Önce bu parçaların eklemesini yapacağım. Yeni başlayan arkadaşlar karıştırabilir. Bu düz bir şekilde inen parçalar orta kısım oluyor. Verevine inen parçalar ise kenar parçalarımız oluyor. O yüzden düz kısımları ekliyoruz. Orta kısım oluyor. Şöyle şu açıyla daha net gözükecektir. Bu kısımları ekliyoruz. Dikmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Kenar kısımlarında ilk kenarı oluyor. Ben zaten onları normalde kesime başlamadan önce, dikişe başlamadan önce çıkarıyorum. O kısımları çıkarıp ondan sonra kesim yapmamız gerekiyor. Çünkü onlar dikişte kasacaktır. Bu şekilde kesimde de sonradan çıkarsak da parçalarımız eşit olmaz. Şimdi bu orta dikişi dikiyoruz. Orta dikişimizi yaptık ve temizlemesini de overlockla temizlemesini de yaptım. Birleştirmeyi yapmış olduk. Şimdi parçalarımızı birleştiriyoruz. Arka parçamız, ön parçamız bütün halde olan yüzü yüzüne baktırıyoruz. Temiz yüzler içte kalıyor. Her iki yan kenarın dikişini dikiyoruz. Yan dikişleri de diktim. Overlockla da temizledim. Her iki tarafta da. Şimdi bel kısmına geçiyoruz. Bel kısmını kanal yaparak lastiği geçireceğim. Siz isterseniz birlikte de geçirebilirsiniz. Overlock çekip bu şekilde katlayarak lastiği içinden çektirerek birlikte de dikebilirsiniz. Ben kanal yaparak yapacağım. Şöyle 1 santim alıyorum. Bu 1 santimi almadan direkt overlock çekip şu şekilde de katlayabilirsin. Bu şekilde 1 santimi katlıyorum. Sonra bir katlama yapıyorum. Bu katlamanın genişliğini de lastiğin genişliğine bağlı, içinden lastik rahat bir şekilde geçecek kadar bir katlama yapıyoruz. 3 santimlik lastikte 3,5 santime yakın bir katlama alıyorum. Arka orta dikişin ortası kısmından başlıyorum. Dikişli kısmından başlıyorum. Şöyle 1 santim kıvırdım. Bir daha kıvırıyorum. Benim lastiğim 3 santimdi. Ölçüm 3,5 santim. Şöyle göstereyim. Lastik içinden rahat geçecek şekilde. Lastiğim 3 santim. Katlamam 3,5 santim. Bir santim arkaya kıvırıyorum ve bu şekilde ölçümü alarak gidiyorum. Lastik geçirmek için bir kısım bıraktım, dikmedim. Bel kısmını diktikten sonra lastiği geçireceğiz. Lastik ölçüsünü de belinizden 5 santim kısa lastik alabilirsiniz. Firkete iğne yardımıyla geçiriyoruz lastiğimizi. Lastiği geçirdikten sonra şu şekilde üst üste yerleştirerek şuradan bir dikiş, şuradan bir dikiş yapıyoruz. Lastik kısmını da diktik. Şimdi içeri yerleştiriyoruz. Dengeli bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Geçirmek için bıraktığımız kısmı da dikiyoruz. Ayrıca lastiğin tam ortasından bir dikiş yapacağım. Lastik yıkandığı zaman dönmemesi için, rahat kullanım için. Gerçi benim tam tamına yerleştiği için dönme ihtimali çok olmayacak ama her ihtimale karşı bu şekilde yapıyorum.
Aynı şekilde lastiği çektirerek dikiyoruz. Çünkü açıldığı zaman dikişlerimizin kopmaması için aynı esnekliği veriyoruz. Etek belimizi de bitirdik. Ortadan da dikişini yaptık. Şimdi etek uç kısmına geçiyoruz. Etek uç kısmında bürümcük kumaş olduğu için overlock çekip tek katlayacağım. Önce overlock'unu çekiyorum. Overlock'unu çektikten sonra şu şekilde bir tane 1 santimlik küçük bir kıvırma yapıyorum. Eteğimizin son şekli bu şekilde. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.